Burası Winterfell'in kuzeyi. Karlarla kaplı bir düzlük. İki piç, iki farklı kader, aynı topraklar için savaşa hazırlanıyor. Jon Snow, onur ve sadakatle büyümüş, kardeşlerini kaybetmiş, ölümü tatmış bir savaşçı. Ramsay Bolton, zalimliğiyle ün salmış, işkenceyle ve korkuyla hükmeden bir tiran. Bu sadece bir savaş değil. Bu, kuzeyin ruhu için verilen bir mücadele. Bu savaşın yankısı, sadece kılıçlarda değil, yüreklerde ve tarihte de hissedilecekti. Bu an, kaderin iki piç üzerinden yazılacağı, izleyiciyi en başından kalbinin tam ortasından yakalayan destansı bir başlangıçtı. O anlarda Winterfell'in topraklarında sadece kar değil, tarih de yeniden yazılacaktı. Hazırsanız piçlerin savaşına başlayalım. Winterfell, eskiden Stark ailesinin onurlu yuvasıydı. Ama Ned Stark öldü, Robb Stark katledildi, Arya ve Bran kayıp. Ramsay Bolton ise hem kuzeyi hem de Winterfell'i ele geçirdi. Rickon'u esir etti. Yetmedi. Sansa'yla zorla evlendi ve ona işkence etti. Sansa kaçtı ve Jon Snow'la birleşti. Birlikte, kuzeyli haneleri yeniden toplamaya karar verdiler. Ama çoğu ev korkuyordu. Boltonlar hala güçlüydü. Jon'un amacı nettir. Rickon'u kurtarmak, Stark adını yeniden Winterfell'e getirmek ve bu toprakları gerçek sahiplerine geri vermek. Ramsay ise savaşı istiyordu. Çünkü korku onun en büyük silahıydı. Diğer haneleri korkutmak istiyordu ve bu savaş amacı için iyi bir araç olacaktı. Bu savaşta sadece topraklar değil, adalet, intikam ve özgürlük de masadaydı. Stark'ların kaybettiği itibar ve kuzeyin onuru, bu savaşla geri kazanılmak isteniyordu. Her hanenin kalbinde bastırılmış bir öfke, Ramsay'e karşı duyulan sessiz bir kin birikmişti. Bu savaş, sadece bir toprak mücadelesi değil, halkın, soylarının ve geçmişin hakkını arama savaşıydı. Savaş sabahı, Jon, devasa Bolton ordusunun karşısına küçük ama kararlı bir kuvvetle çıkar. Yanında Tormund, Davos ve bir dev, Wun. Ama karşılarında üstün sayıda piyade, okçu ve süvari vardır. Ramsay, her zamanki gibi zihin oyunlarıyla başlar. Rickon Stark'ı serbest bırakır, ama kaçarken okla vurur. Jon, Rickon'u kurtarmak için atını sürerken, düşmanın tam ortasında kalır. İşte savaş, o an başlar. Rickon'un ölümü, Jon'un akıl ile öfke arasında parçalanmasına neden olur. Bu trajik an, Jon'un tüm stratejisini gölgeleyen bir duygusal kırılmaydı. Ramsay oyununu oynamıştı ve artık geri dönüş yoktu. Yalnızca savaş ve kan vardı. Jon, atından düşer ve yerde, ezilmek üzereyken savaş tüm şiddetiyle patlak verir. Kılıçlar, mızraklar, çığlıklar, çamur. Her şey kaos içinde. Ramsay'nin planı nettir. Birlikleri çembere alır. Jon'un ordusu tuzağa düşer, nefes alamaz hale gelir. Askerler üst üste yığılır, insanlar birbirini ezmeye başlar. Bu sahne, izleyiciyi klostrofobiyle kıvrandırır. Yönetmen Miguel Sapochnik, izleyiciye savaşın ağırlığını fiziksel olarak hissettirir. Boğulan askerlerin arasında kalan Jon'un sahnesi, seyirciyi adeta savaş alanının içine çeker. Çamura saplanmış bedenler ve daralan nefeslerle birlikte, bu savaş yalnızca izlenen değil, yaşanan bir deneyime dönüşür. Tam her şey kaybedildi derken, Arryn birlikleri gelir. Sansa Stark ve serçe parmak, Jon'a yardım etmek için son anda yetişir, Sansa'nın stratejik hamlesi, savaşın kaderini değiştirir. Sessiz ama ölümcül bir hamle. Erkeklerin sahada çarpıştığı anda, perde arkasında sessizce örülen plan, gerçek zaferi getiren anahtar olur. Sansa'nın bu hamlesi, sadece Ramsay'e değil, Westeros'un ataerkil düzenine de bir cevaptır. Bolton ordusu dağılır, Winterfell kuşatılır. Wun, kapıları kırar ama can verir. Ve Jon, Ramsay ile yüzleşir. Ramsay, okla dövüşmek ister, ama Jon, çıplak yumrukla cevap verir. Her darbe, Sansa'nın, Rickon'un ve kuzeyin öfkesi gibidir. Jon durur, ama son sözü Sansa söyler. Ramsay, kendi köpeklerine yem olur. İşte bu, intikamın ve adaletin birleştiği andır. Sansa'nın o hafif gülümsemesi, Stark'ların intikamının sessiz zaferidir. Bu an, Sansa'nın korkudan öfkeye, çaresizlikten güce evrildiği noktadır.
Ramsay'nin köpeklerince parçalanması, hem sembolik hem de fiziksel olarak tiranlığın sonudur. Piçlerin Savaşı, sadece büyük bir savaş değildi. Bu, Jon Snow'un gerçek bir lider olarak kabul edilişiydi. Bu, Sansa Stark'ın güçlenişiydi. Ve bu, Westeros'ta korkuyla değil, sadakatle yönetimin dönüşüydü. Bu savaş, Stark'lar için sadece bir zafer değil, bir dirilişti. Kuzey yeniden ayağa kalktı. Jon'un liderliği, Sansa'nın zekası ve halkın inancı birleşince, Stark hanesi küllerinden doğdu. Artık Winterfell sadece bir kale değil, direnişin ve onurun simgesiydi. Game of Thrones'un en sinematik, en yoğun ve en duygusal savaşlarından biri, tüm zamanların televizyon tarihine geçmiş bir başyapıt. Sence bu savaş dizideki en iyi savaş mıydı? Sansa olmasa, Jon bu savaşı kazanabilir miydi? Yorumlara yazmayı unutma. Yeni savaş analizleri için abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü, Kuzey asla unutmaz.